Ama Türkiye'de öylesine popüler olmuş ki hangi dilde arama yaparsanız yapın karşınıza yine Türkçe kaynaklar bir şekilde çıkıyor. Türk web siteleri çıkıyor. Yani bu çeşidi Avrupa'da birkaç uzman kişiye sordum. Bu alanda sınırları oldukça zorlamışlar. Bana hem YouTube kanalında hem sosyal medyada çok sıklıkla sorulan bir çeşit. Kendi bahçemde yer alan bir çeşit değil. Ben dikmedim. İspanyol Sita Enstitüsü tarafından ıslah edilmiş, kendine verimli olmayan bir çeşit Bertina. Pek çok kişi tarafından Türkiye'de kendine verimli olduğu biliniyor. Pek çok kaynakta da var bu. Fidancıların web sitelerinde de bu şekilde bulabilirsiniz. Ama Sita'nın makalelerinde kendine verimli olmadığı açık bir şekilde ortaya konmuş. Zaten meyvesinin iriliğinden de kendine verimli olmadığını anlamak mümkün. Kendine verimli badem türlerinde meyve iriliği çok büyük değildir. Çok büyük meyveler, çok büyük bademler yapmaz kendine verimli badem çeşitleri. İspanya'da ıslah edilmiş olmasına rağmen İspanya'da hiç popüler olmayan bir çeşit. Tam tersine Türkiye'de de çok yaygın, çok bilinen, pek çok insanın araştırıp dikmeyi istediği veya diktiği bir badem çeşidi. Bir dönem çok popüler olmuş Türkiye'de. Türkiye'de öylesine popüler olmuş ki hangi dilde arama yaparsanız yapın karşınıza yine Türkçe kaynaklar bir şekilde çıkıyor. Türk web siteleri çıkıyor. Akademik yayın anlamında da akademik makalelerle ilgili de yine çok yabancı kaynaklarda Bertina ile ilgili veri bulamadım. Yani Mardia'nın ve Villalobas'ın ıslah edilmesinde Bertina'nın genleri kullanılmış. Bunun haricinde Bertina ile ilgili ciddi bir çalışma yok. Sita Enstitüsü tarafından da öyle kayda değer bir yayın ben göremedim Bertina ile alakalı. Ama Türkiye'de yine Türkçe kaynaklarda Türk Araştırma Enstitüleri ve Türk Üniversiteleri tarafından Bertina ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış. Yani bu çeşidi Avrupa'da birkaç uzman kişiye sordum. İkisi İspanya'da, birisi Sebas'tan. Yani Sebas'tan gelen cevap hiç iyi bir çeşit değil şeklinde oldu. Başka hiçbir şey söylemediler. Kendi tesislerinde de yine Bertina ağaçları varmış ama hiçbir şekilde iyi bir tür değil diyerek konuyu kapattı bana Sebas'taki yetkili. Başka bir İspanyol yine Sebas'tan olmayan uzman bu konularla alakalı birisine daha sordum. O da kendine verimli olmadığını söyledi sadece. Yine Avrupa'dan başka bir uzmana Bertina'yı sordum. O Türkiye'deki sosyal medya hesaplarını da takip eden birisi. Türkiye'deki bu Bertina'ya olan alakayı çok büyük şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Yani neden bu kadar büyük bir talep var? Gerçekten anlam veremiyorum dedi bana. Yani Sebas, Bertina ile ilgili yorum yaparken taraflı davranmış olabilir mi? Neticede başka bir enstitü tarafından ıslah edilmiş bir çeşit. Yani ben Sebas'a Marinada'yı da sormuştum. İşte İrta'ya ait bazı çeşitleri sormuştum. Marinada ile ilgili bana olumsuz bir şey söylemediler. Sadece yani Makako'ya alternatif olabilir mi diye sormuştum ben Sebas'a. Soğuk bölgeler için, karasal iklimin etkin olduğu yerlerde. Sebas'ın cevabı sadece işte geç hasat olacağı ve buna dikkat etmem gerektiği şeklinde oldu. Bunun haricinde Marinada ile alakalı olumsuz bir cevap almadım. Dolayısıyla ben objektif bakabildikleri kanaatindeyim. Bertina'yı özellikle kötülemeleri için özel bir sebep yok bence. Yani İspanyol Todo Almendro Channel var mesela YouTube kanalı. Orada da ciddi şekilde işte badem bahçeleri gösterilir, budama videoları vardır. Orada ben pek çok badem çeşidinin videosunu gördüm. Penta olsun, Soleta, Bellona, Avigor, Lauren, Guara gibi pek çok hatta İspanyol çeşitleri var. Bertina İspanyol bir çeşit olmasına rağmen bu kanaldaki videolarda da yer almıyor. Sita'nın da arkasında durduğu bir çeşit değil. Yani Sita tarafından ön plana çıkarılan çeşitler özellikle Soleta ve Bellona. Bu arada Soleta çok verimli bir çeşit. Tek önemli kusuru bence biraz erken çiçekleniyor olması. Feragnes'ten biraz daha erken çiçeklenen bir çeşit. Bunun haricinde Soleta özellikle dik gelişen, sık dikime de uygun, oldukça verimli bir çeşit. Bertina'ya dönecek olursak, ya Türkiye'de neden popüler? Meyvesinin iriliğinden kaynaklanıyor bence. Dünyadaki en büyük meyve yapan badem çeşitlerinden birisi olabilir Bertina. Ya ben buna saygı duyuyorum. Yani Bertina'yı tercih edecek çiftçiler bunun için tercih ediyorlarsa bence haklı bir gerekçeleri var. Türkiye'de özellikle Bertina almak isteyen tüccarlar olduğunu ben duydum. Ama temel motivasyon kesinlikle bu olmalı. Geç çiçeklendiğine dair de, ekstra geç çiçeklendiğine dair de bazı söylemler var. Bu da doğru değil. Yani o Türkiye'de yapılan akademik çalışmalarda da ortaya konmuş. İşte Makako ile Penta ile geç çiçekleme açısından rakip olabilmesi mümkün değil. Sadece Feragnes'ten belki birkaç gün geç uyanıyor olabilir. Ama bunun ötesinde kayda değer şekilde soğuk bölgelerde avantaj sağlayacak bir geç çiçeklenmesi Bertina'nın söz konusu kesinlikle değil. Dolayısıyla bu çeşidi tercih etmek isteyenler sadece meyvesinin iriliğini göz önünde bulundurmalılar. Bu motivasyonla hareket ediyorlarsa Bertina'yı tercih etsinler.
Bunun haricinde işte kendine verimli olmadığı aşikar. Geç çiçeklendiğini ve kendine verimli olduğunu düşünerek Bertina'yı tercih etmek doğru bir yaklaşım değil. Yani ben bu ağacı arazide hiç görmedim kendim. Sosyal medyada işte YouTube kanallarında, YouTube'da yayınlanan videolardan görebildiğim kadarıyla çok yakışıklı bir ağacı yok. Böyle biraz yayvan gelişiyor. Yanlara doğru çok gelişme meyili olan bir ağaç. Dolayısıyla sık dikime de uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz geniş aralıklarla dikilmesinde fayda var Bertina dikilecekse. Başka bir bilgi, bu teyide muhtaç gerçi. Geç olgunlaştığı yönünde. Yani bunu takipçilerim, videoyu izleyenler doğrulayabilirler. Bertina Feragnes'e göre çok daha geç olgunlaşıyor. Bu da soğuk bölgelerde bunu tercih etmek isteyenler için ciddi bir dezavantaj olabilir. Yani ben Bertina çiftçilerinden özellikle yorum bekliyorum. Şu ana kadar bu çeşidi tercih edenler ne kadar memnunlar? Kendi gözlemleri nelerdir arazide? Başka ağaçlar var mı bahçelerinde? Onlarla mukayese edebilirler mi? Onların yorumlarının bu videoya katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Gerekiyorsa yeniden bu çeşidi ele alabiliriz. Son dönemde yani hem bademde hem cevizde, hatta diğer meyve çeşitlerinde artık karasal iklimin etkin olduğu, ilkbahar don riski olan bölgeler hem ıslahçı enstitüler hem de fidancılar için bir hedef pazar haline gelmiş durumda. Ciddi bir arazi var bu bölgelerde, meyvecilik yapılmayan ve dolayısıyla bu bahsettiğim kurumlar bu bölgelerde artık meyveciliğin yaygınlaşmasını istiyorlar. Bu konuda yaptıkları pazarlama çalışmaları, ıslah çalışmaları var. Makako bu alanda rakipsiz mi? Makako'yu ıslah eden Sebas Endüstrisi, daha önce de söyledim, özellikle bu alanda uzmanlaşmış, yapmış olduğu çalışmaları, aktiviteleri, bilimsel faaliyetleri özellikle geç çiçeklenme ve kendine verimli, bademde kendine verimli çeşitler üzerine yoğunlaştırmış vaziyette. Bu alanda sektöre öncülük ettiğini söylemek yanlış olmaz Sebas'ın. Dünyadaki en geç çiçeklenen badem türü olan Tardona'yı Sebas ıslah etmiş. Bu alanda sınırları oldukça zorlamışlar. İRTA Endüstrisi'nin de yine geç çiçeklenebilecek çeşidi Marinada. Ama Marinada, Makako ve Penta kadar geç çiçeklenmiyor. İşte Feragnes'ten belki 6-7 günlük bir farkı var. Soğuk bölgelerde bu süre biraz daha da azalabilir bu arada. Ama Marinada'nın soğuk bölgelerle ilgili en büyük dezavantajı geç olgunlaşması. Daha önce de söylediğim üzere geç olgunlaşan, işte Feragnes'ten belki 2 hafta geç olgunlaşan bir çeşit soğuk bölgelerde risk oluşturabilir. Bunu tercih etmek riskli olabilir Marinada'yı bu bölgelerde. Sita Enstitüsü tarafından ıslah edilen ve Makako ve Penta kadar geç uyanan bir çeşit var, Mardia. Ancak bu çeşidin ağacı çok şekli değil, çok hızlı gelişen bir ağacı yok. Dolayısıyla verimlilik sorunu var. Bunun üzerine Sita Enstitüsü Vialvas isimli ayrı bir çeşit daha ıslah etmiş. Her iki çeşitte de yanlış hatırlamıyorsam Bertina'nın genleri kullanılmış. Yine Sita'nın yayınladığı bir makalede görebildiğim kadarıyla Vialvas'ın da çok verimli bir çeşit olduğunu söylemek doğru değil. O makaledeki verilere göre Vialvas'ın verimliliği Guara çeşidinin altında kalmış. Vialvas'ın hastalıklara ve çevresel etmenlere ne kadar dayanıklı olduğu konusunda herhangi bir bilgim yok. Ama özellikle Makako'ya alternatif arayan çiftçiler veya fidancılar belki bu çeşitleri Türkiye'ye getirir ve biz de gözlem yapma şansına sahip oluruz. Makako ile ilgili en temel gözlem, ki zaten sebebi ıslahı bu Makako'nun, geç çiçeklenmesi. Bunu biz geçtiğimiz yıl arazide doğruladık. Yani benim bahçemde farklı birkaç çeşit daha var. İşte bir Vairo ağacım var, birkaç tane Feragnes Feraduel, Avijor Lovren ağacı, işte Nonpareil. Gerçi bu çeşitlerin hiçbirinde meyve gözü yoktu ilk yıl sonunda. Dolayısıyla doğrudan çiçeklenme dönemlerini kıyaslayamadım ama onların yaprak hareketlerinden kendimce bir yaklaşım geliştirdim. Bize 1-1,5 kilometre uzaklığında başka bir bahçe daha var bölgemizde. Orada Feragnes ve Feraduel ağaçları vardı. Onlarla mukayese ettiğim zaman Makako'nun bizim bölgede en az bir 15 gün daha geç çiçeklendiğini söylemek yanlış olmaz. Öncelikle bunun altını çizmekte her şeyden önce, diğer özelliklerden önce fayda var. Diğer taraftan Makako çok şevkli bir ağaç, çok hızlı gelişen bir ağaç. Yani diğer çeşitlerle mukayese ettiğim zaman benim bahçemde en hızlı geliştiğini gözlemlediğim ağaç Vairo. Ama Makako'da Vairo'nun gelişim hızı açısından çok gerisinde kalan bir çeşit değil. Bunu da yine söyleyebilirim. Son bir özelliği var ki bu alanda Makako'yu ben diğer çeşitlerin önünde görüyorum. Çok erken bir dönemde meyveye yatmaya çalışıyor. Yani Makako ağaçlarını diktikten sonra ilk yılın sonunda biz meyve gözleri gördük ve çiçeklendi ağaçlarımız. İkinci yılda da yine Makako'da ciddi sayıda meyve gözü var. Bu alanda Feraduel, Feragnes, Vairo ve Nonpareil'in önünde olduğunu düşünüyorum. Sadece Lovren çeşidinin belki Makako'nun önünde olabileceğini söyleyebilirim. İlk yılında Lovren ağacında hiç meyve gözü yokken ikinci yılında
ciddi sayıda meyve gözü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama bu anaçtan mı kaynaklanıyor, çeşitten mi kaynaklanıyor o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Lovren ağacım benim Rudbeck 20 anacına aşılanmış vaziyette. Yani hangisi bu erkenciliğin temel sebebidir? Çeşit mi? Yoksa anaç mı yoksa ikisi birden mi? Bu konuda benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Ama özetle makako hızlı gelişen, erkenden meyve yatmaya çalışan ve geç çiçekleyen bir çeşit. Hoşça kalın, güvende kalın.